What is past simple? Past simple, geçmişte tamamlanmış olayları anlatmak için kullanılır. Yani geçmişte başlayıp biten eylemleri anlatır. Şimdi ilk örneğe bakalım. I did my homework last night. Dün gece ödevimi yaptım. Bu cümlede eylem, geçmişte gerçekleşmiş ve bitmiştir. Şimdi ikinci örneğe bakalım. She visited Istanbul last summer. Geçen yaz İstanbul'u ziyaret etti. Burada da geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşen bir olay anlatılıyor. Past simple genellikle belirli zaman ifadeleriyle kullanılır. Örneğin, yesterday, dün, last night, dün gece, last week, geçen hafta, 2 days ago, 2 gün önce, in 2010, 2010'da. Unutma, past simple, geçmişte başlayıp biten ve artık devam etmeyen olayları anlatır. Temel yapı. Past simple cümlelerin temel yapısı şöyledir. Özne, ardından fiilin past simple hali gelir. Düzenli fiillerde fiile genellikle ed eklenir. Play fiili played olur. I played football yesterday. Dün futbol oynadım. Watch fiili watched olur. She watched a movie last night. Dün gece film izledi. Clean fiili cleaned olur. He cleaned his room. Odasını temizledi. Live fiili lived olur. We lived in Ankara in 2018. 2018'de Ankara'da yaşadık. Study fiili studied olur. They studied English at school. Okulda İngilizce çalıştılar. Şimdi ed kurallarına bakalım. Çoğu fiile direkt ed eklenir. Play fiili played olur. Sonu e ile biten fiillere sadece d eklenir. Live fiili lived olur. Sonu sessiz harf ve y ile biten fiillerde ise y düşer ve ied eklenir. Study fiili studied olur. Şimdi düzensiz fiillere bakalım. Bu fiillerde belirli bir kural yoktur. Fiilin ikinci hali kullanılır. Go fiili went olur. I went to the park yesterday. Dün parka gittim. Eat fiili ate olur. She ate pizza for dinner. Akşam yemeğinde pizza yedi. See fiili saw olur. We saw a good movie. Güzel bir film izledik. Come fiili came olur. They came to my house. Evime geldiler. Take fiili took olur. He took a photo. Fotoğraf çekti. Unutma, past simple geçmişte tamamlanmış olayları anlatır. Negative sentences, olumsuz cümleler. Past simple olumsuz cümlelerde did not veya kısa haliyle didn't kullanılır ve yardımcı fiilden sonra fiil tekrar yalın hale döner. Cümle yapısı şöyledir. Özne, ardından did not, sonra fiilin yalın hali gelir. Şimdi nasıl yapıldığına bakalım. Özneden sonra did not gelir. Örneğin, I didn't go to school yesterday. Dün okula gitmedim. Fiil her zaman yalın hale döner. Bu yüzden I didn't play football yanlıştır. Doğru kullanım I didn't play football. Dün futbol oynamadım. Nesne veya zaman ifadesi cümleye devam eder. Örneğin, she didn't watch a movie last night. Dün gece film izlemedi. Şimdi örnek cümlelere bakalım. I didn't go to school yesterday. Dün okula gitmedim. She didn't watch a movie last night. Dün gece film izlemedi. He didn't play football yesterday. Dün futbol oynamadı. We didn't study English yesterday. Dün İngilizce çalışmadık. They didn't travel abroad last summer. Geçen yaz yurt dışına seyahat etmediler. Şimdi düzensiz fiil örneklerine bakalım. I didn't go. Gitmedim. She didn't eat. Yemedi. We didn't see. Görmedik. They didn't come. Gelmediler. He didn't take. Almadı. Unutma, past simple olumsuz cümlelerde fiil her zaman yalın hale döner. Question sentences, soru cümleleri. Past simple soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanılır.
Did her zaman cümlenin başına gelir ve fiil tekrar yalın hale döner. Soru cümlesinin yapısı şöyledir. Did, ardından özne, sonra fiilin yalın hali gelir. Şimdi nasıl yapıldığına bakalım. Cümlenin başına did getirilir. Örneğin, you played tennis. Tenis oynadın. Did you play tennis? Tenis oynadın mı? Özne her zaman did yardımcı fiilinden sonra gelir. Örneğin, she watched a movie. Film izledi. Did she watch a movie? Film izledi mi? Fiil her zaman yalın hale döner. Bu yüzden, did he play football? Yanlıştır. Doğru kullanım, did he play football? Futbol oynadı mı? Şimdi örnek soru cümlelerine bakalım. Did you go to school yesterday? Dün okula gittin mi? Did she watch a movie last night? Dün gece film izledi mi? Did he play football yesterday? Dün futbol oynadı mı? Did we study English yesterday? Dün İngilizce çalıştık mı? Did they travel abroad last summer? Geçen yaz yurt dışına seyahat ettiler mi? Şimdi kısa cevaplara bakalım. Yes, I did. Evet, yaptım. No, I didn't. Hayır, yapmadım. Yes, she did. Evet, yaptı. No, she didn't. Hayır, yapmadı. Yes, we did. Evet, yaptık. No, we didn't. Hayır, yapmadık. Yes, they did. Evet, yaptılar. No, they didn't. Hayır, yapmadılar. Şimdi düzensiz fiil örneklerine bakalım. Did you go? Gittin mi? Did they eat? Yediler mi? Did he see? Gördü mü? Did she come? Geldin mi? Did we take? Çektik mi? Unutma, past simple soru cümleleri bilgi almak için kullanılır. Short answers. Kısa cevaplar. Past simple'da kısa cevap verirken did yardımcı fiilini kullanırız. Olumlu kısa cevaplar yes ile başlar. Olumsuz kısa cevaplar ise no ile başlar. Şimdi olumlu kısa cevaplara bakalım. Yes, I did. Evet, yaptım. Yes, you did. Evet, yaptın. Yes, he did. Evet, yaptı. Yes, she did. Evet, yaptı. Yes, it did. Evet, yaptı. Yes, we did. Evet, yaptık. Yes, they did. Evet, yaptılar. Şimdi olumsuz kısa cevaplara bakalım. No, I didn't. Hayır, yapmadım. No, you didn't. Hayır, yapmadın. No, he didn't. Hayır, yapmadı. No, she didn't. Hayır, yapmadı. No, it didn't. Hayır, yapmadı. No, we didn't. Hayır, yapmadık. No, they didn't. Hayır, yapmadılar. Şimdi örnek soru ve kısa cevaplara bakalım. Did you go to school yesterday? Dün okula gittin mi? Yes, I did. Evet, gittim. No, I didn't. Hayır, gitmedim. Did she watch a movie last night? Dün gece film izledi mi? Yes, she did. Evet, izledi. No, she didn't. Hayır, izlemedi. Did he play football yesterday? Dün futbol oynadı mı? Yes, he did. Evet, oynadı. No, he didn't. Hayır, oynamadı. Did we study English yesterday? Dün İngilizce çalıştık mı? Yes, we did. Evet, çalıştık. No, we didn't. Hayır, çalışmadık. Did they travel abroad last summer? Geçen yaz yurt dışına seyahat ettiler mi? Yes, they did. Evet, ettiler. No, they didn't. Hayır, etmediler. Unutma, kısa cevaplarda sadece did veya didn't kullanılır. Fiilin ikinci hali kullanılmaz. WH questions, yani WH soru cümleleri. Past simple WH soru cümlelerinde soru kelimesi cümlenin başına gelir. Ardından did yardımcı fiili kullanılır ve fiil her zaman yalın halde kullanılır. Cümle yapısı şöyledir. WH soru kelimesi, ardından did, sonra özne ve fiilin yalın hali gelir. Şimdi WH soru kelimelerine bakalım. What, ne, neyi? Where, nerede? When, ne zaman? Who, kim? Why, neden, niçin? How, nasıl? How many, kaç tane? How much, ne kadar? Şimdi örnek WH soru cümlelerine bakalım. What did you get for your birthday? Doğum günün için ne aldın? Where did you go last weekend? Geçen hafta sonu nereye gittin? When did the party start? Parti ne zaman başladı? Who did you meet at the mall? Alışveriş merkezinde kimi gördün? Why did you take my book? Neden benim kitabımı aldın? How did you come to school?
Okula nasıl geldin? How many books did you read? Kaç kitap okudun? How much money did you spend? Ne kadar para harcadın? Şimdi örnek diyaloglara bakalım. Where did you go yesterday? Dün nereye gittin? I went to the cinema. Sinemaya gittim. What did you get for your birthday? Doğum günün için ne aldın? I got a new watch. Yeni bir saat aldım. When did the concert start? Konser ne zaman başladı? It started at 8 p.m. Saat 8'de başladı. Who did you sit next to? Kimin yanına oturdun? I sat next to my brother. Kardeşimin yanına oturdum. Why did you leave early? Neden erken ayrıldın? Because I was tired. Çünkü yorgundum. Şimdi düzensiz fiillerle kurulan WH sorularına bakalım. Where did you go? Nereye gittin? What did they eat? Ne yediler? What did he see? Ne gördü? Who did she come with? Kiminle geldi? What did you take? Ne aldın? How did they know? Nasıl öğrendiler? Why did he say that? Bunu neden söyledi? Unutma, WH sorularına yes veya no diye cevap verilmez. Bilgi verici cevaplar kullanılır. Regular verbs, düzenli fiiller. Past simple'da düzenli fiillerin sonuna genellikle ed eklenir. Şimdi temel kurala bakalım. Fiilin birinci hali yani verb 1, past simple'da ikinci hale dönüşür. Örneğin play fiili played olur. Şimdi olumlu cümlelere bakalım. I played football yesterday. Dün futbol oynadım. She watched a movie last night. Dün gece film izledi. We studied English yesterday. Dün İngilizce çalıştık. He cleaned his room last Sunday. Geçen pazar odasını temizledi. They visited their grandparents. Büyükannelerini ve büyük babalarını ziyaret ettiler. Şimdi olumsuz cümlelere bakalım. Past simple olumsuz cümlelerde did not veya kısa haliyle didn't kullanılır ve fiil tekrar yalın hale döner. I did not play football yesterday. Dün futbol oynamadım. She did not watch a movie last night. Dün gece film izlemedi. We did not study English yesterday. Dün İngilizce çalışmadık. He did not clean his room last Sunday. Geçen pazar odasını temizlemedi. They did not visit their grandparents. Büyükannelerini ve büyük babalarını ziyaret etmediler. Şimdi soru cümlelerine bakalım. Past simple soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanılır. Fiil yine yalın halde kullanılır. Did you play football yesterday? Dün futbol oynadın mı? Did she watch a movie last night? Dün gece film izledi mi? Did we study English yesterday? Dün İngilizce çalıştık mı? Did he clean his room last Sunday? Geçen pazar odasını temizledi mi? Did they visit their grandparents? Büyükannelerini ve büyükbabalarını ziyaret ettiler mi? Şimdi yazım kurallarına bakalım. Çoğu fiile sadece ed eklenir. Play fiili played olur. Sonu e ile biten fiillere sadece d eklenir. Like fiili light olur. Kısa ünlü ve tek sessiz harfle bitiyorsa son harf 2 kere yazılır. Stop fiili stopped olur. Sonu y ile bitiyorsa y düşer ve ied eklenir. Study fiili studied olur. Şimdi daha fazla örneğe bakalım. I worked in a hospital last year. Geçen yıl bir hastanede çalıştım. We walked to school yesterday. Dün okula yürüdük. Dün okula yürüdük. She talked to her teacher. Öğretmeniyle konuştu. They opened the door. Kapıyı açtılar. He finished his homework. Ödevini bitirdi. Unutma, düzenli fiiller past simple'da genellikle ad takısı alır. Irregular verbs, düzensiz fiiller, past simple'da bazı fiiller düzenli değildir. Yani sonlarına sadece ad eklenmez. Bu fiillerin ikinci halleri farklıdır ve genellikle ezberlenmeleri gerekir. Şimdi yaygın düzensiz fiillere bakalım. Go fiili went olur. I went to the park yesterday. Dün parka gittim. Eat fiili ate olur. She ate pizza last night. Dün gece pizza yedi. See fiili saw olur. We saw a beautiful place. Güzel bir yer gördük. Come fiili came olur. They came to my house.
Evime geldiler. Take fiili took olur. He took a photo. Fotoğraf çekti. Buy fiili bought olur. I bought a new bag. Yeni bir çanta aldım. Drink fiili drank olur. She drank coffee. Kahve içti. Write fiili wrote olur. He wrote a letter. Bir mektup yazdı. Give fiili gave olur. They gave me a gift. Bana bir hediye verdiler. Şimdi diğer örneklere bakalım. Do fiili did olur. Have fiili had olur. Make fiili made olur. Find fiili found olur. Say fiili said olur. Unutma, düzensiz fiillerin belirli bir kuralı yoktur. Bu yüzden ikinci halleri ezberlenmelidir. Was were. Was ve were, to be fiilinin past simple yani geçmiş zaman halidir. Geçmişte birinin nasıl olduğunu, nerede olduğunu veya bir şeyin ne durumda olduğunu anlatmak için kullanılır. Şimdi kullanım alanlarına bakalım. Was were, geçmişteki durumları anlatır, geçmişte birinin nerede olduğunu söyler ve geçmişteki olayları, kişileri veya yerleri tanımlar. Şimdi olumlu cümlelere bakalım. Olumlu cümle yapısı şöyledir. Özne, ardından was veya were gelir. Şimdi was kullanımına bakalım. Was, I, he, she ve it gibi tekil öznelerle kullanılır. Örneğin, I was at home yesterday. Dün evdeydim. He was happy. O mutluydu. She was tired. O yorgundu. It was cold. Hava soğuktu. My brother was at school. Kardeşim okuldaydı. Şimdi were kullanımına bakalım. Were, you, we ve they gibi çoğul öznelerle kullanılır. Örneğin, you were late. Geç kaldın. We were at the party. Partideydik. They were at the park. Parktaydılar. You were very kind. Çok naziktin. My friends were here. Arkadaşlarım buradaydı. The people were excited. İnsanlar heyecanlıydı. Unutma, I, he, she ve it'le was kullanılır. You, we ve they'le ise were kullanılır. Şimdi olumsuz cümlelere bakalım. Past simple to be yapısında olumsuz cümle kurarken was not veya were not kullanılır. Kısa halleri ise wasn't ve weren't şeklindedir. Şimdi was not kullanımına bakalım. I, he, she ve it ile was not kullanılır. Örneğin, I was not at home yesterday. Dün evde değildim. He wasn't happy. Mutlu değildi. She wasn't tired. Yorgun değildi. It wasn't cold. Hava soğuk değildi. My brother wasn't at school. Kardeşim okulda değildi. Şimdi were not kullanımına bakalım. You, we ve they ile were not kullanılır. Örneğin, you were not late. Geç kalmadın. We weren't at the party. Partide değildik. They weren't at the park. Parkta değillerdi. You weren't very kind. Çok nazik değildin. My friends weren't here. Arkadaşlarım burada değildi. The people weren't excited. İnsanlar heyecanlı değildi. Unutma, he, she, it ile wasn't, you, we, they ile ise weren't kullanılır. Was, were, questions and short answers. Past simple'da soru cümleleri kurarken was ve were cümlenin başına gelir. Kısa cevaplarda da yine was veya were kullanılır. Şimdi soru cümlelerine bakalım. Soru cümlesinin yapısı şöyledir. Was veya were ardından özne gelir. Şimdi was kullanımına bakalım. Was, I, he, she ve it ile was kullanılır. Örneğin, was I at home yesterday? Dün evde miydim? Was he happy? O mutlu muydu? Was she tired? O yorgun muydu? Was it cold? Hava soğuk muydu? Was my brother at school? Kardeşim okulda mıydı? Was the movie interesting? Film ilginç miydi? Şimdi were kullanımına bakalım. You, we ve they ile were kullanılır. Örneğin, were you late? Geç kaldın mı? Were we at the party? Partide miydik? Were they at the park? Parkta mıydılar? Were you very kind? Çok nazik miydin? Were your friends here? Arkadaşlarım buradaydı mıydı? Were the people excited? İnsanlar heyecanlı mıydı? Şimdi kısa cevaplara bakalım. Olumlu kısa cevaplarda yes kullanılır. Örneğin, yes,
I was. Evet, öyleydim. Yes, he was. Evet, öyleydi. Yes, she was. Evet, öyleydi. Yes, it was. Yes, you were. Yes, we were. Yes, they were. Şimdi olumsuz kısa cevaplara bakalım. No kullanılır. Örneğin, no, I wasn't. Hayır, değildim. No, he wasn't. Hayır, değildi. No, she wasn't. Hayır, değildi. No, it wasn't. Hayır, değildi. No, you weren't. Hayır, değildin. No, we weren't. Hayır, değildik. No, they weren't. Hayır, değildiler. Şimdi örneklere bakalım. Was she at home yesterday? Dün evde miydi? Yes, she was. Evet, evdeydi. No, she wasn't. Hayır, evde değildi. Were you at the party? Partide miydin? Yes, I was. Evet, partideydim. No, I wasn't. Hayır, partide değildim. Were they at the park? Parkta mıydılar? Yes, they were. Evet, oradaydılar. No, they weren't. Hayır, orada değildiler. Past simple konusunun sonuna geldik. Bu videoda olumlu cümleleri, olumsuz cümleleri, soru cümlelerini, kısa cevapları, WH sorularını, düzenli ve düzensiz fiilleri ve was, were kullanımını öğrendin. Şimdi mini quiz zamanı. Soruların cevaplarını yorumlara yazmayı unutma. Kaç doğru yaptığını da yaz. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsin. Bir sonraki gramer dersinde görüşürüz.